Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Bugün üçgen bir şalı bir hırkaya dönüştüreceğiz. Birazdan modeli anlatacağım ama onun öncesinde ip ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum. Dilediğiniz ip ve tığla örebilirsiniz. Çok ince ya da çok kalın olmamak şartıyla. Ben 5 numara tığ ve orta kalınlıkta bir ip kullandım. Small ve medium bedenler için 5 yumak yeterli olacaktır. Large beden için 6, X large için 7 yumak gerekebilir. Şalımızı yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bir halka oluşturuyoruz önce. Sonra 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve halkanın tam ortasına 2 tane trabzan yaparak toplamda görüntü olarak 1, 2, 3 tane trabzan oluşturmuş oluyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğun içine, yani halkanın tam orta noktasına 3 tane trabzan yapıyorum. Döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirle dönüyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi kenarda bir sırada kafes, bir sonraki sırada dolu kafes yaparak ilerleyeceğim. V şeklinde bir kafes oluşturacağım buraya. Ve ilk boşluğun içine 3 seferde yukarıya çıktım. Sadece kenara özgü olarak 3 seferde yukarıya çıktım ki burası düzgün dursun diye bir trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve orta boşluğa atlayarak 1, 2, 3. Burası bizim şalımızın göbek noktası. Her zaman bu göbek noktasına 3 trabzan, 3 zincir ve 3 trabzan yapacağız. Normalde aralarda hep 2 zincir yapıyoruz. Sadece şu göbekte ve kenarlarda 3 zincir yapıyoruz ki bir büzüşme olmasın, rahat ilerlesin diye model. 2 zincir çekiyorum. Bakın aralarda hep 2 zincir. İpi tığın üzerine aldım. Şimdi ilk 3-4 sıra size zor gözükebilir. Sonra ne kadar kolay ilerlediğini göreceksiniz. Tam uç noktaya bakın. Tam uç noktaya 1, 2, 3 seferde, kenarlarda hep 3 seferde yukarıya çıktığınız V şeklinde kafesler oluşturuyorsunuz. 2 sırada bir böyle olacak bu. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum ve V şeklinde kafes oluşturuyorum. Bakın böyle. Kenarlarda burası bizim ense kısmımız olacak. Yani uç gibi düşünmeyin, ense kısmı. Burasının dümdüz ilerlemesi. Geri kalan kısmı şöyle ilerlemesi gerektiği için, oradaki ovalliği oluşturmak için kenarlara V şeklinde kafes yapıyorum. Bu kafesi yaparken araya 3 zincir, trabzanları da ikili değil üçlü trabzanlar şeklinde çıkıyorum. Ve böyle döndüm. Şimdi bir sıra boş kafes, bir sıra dolu yapacağımı söylemiştim. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Kenar metodu bu. Şimdi bir tane boş yaptım kenarda bir önceki sırada. Şimdi bu sırada dolu yapıyorum. Doludan kastım 3 zinciri çektikten sonra içine 2 tane trabzan yapıp 3 trabzan görüntüsü vermek. Bakın böyle 3 trabzan görüntüsü veriyorum. Sonrasında gördüğüm her boşluğa, bakın şu orta göbeği kastetmiyorum. Burada gördüğüm boşluğa atlarken hep 2 zincir. Boşluğa atladım. Boşlukların içine her zaman 3 tane trabzanla dolduruyorum. Yine 2 zincir. İki zinciri çektikten sonra bakın göbek kısmına geliyorum. Yani bu neyi ifade ediyor? Şöyle büyük görüntüde göstereyim. Göbek şurası. Bakın hep 2 tane gitmiş. Aynı boşluğun içine 2 tane kutucuk. Ortada 3 zincir. Kenarlardaki boşluklara hep 2 zincir çekilmiş ve üçerli trabzanlar yapılmış. Burada da aynısını yapıyorum. Şimdi bakın 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Orta boşluğumuzdaki metot hep aynı göbek kısmında. 3 tane trabzan, 3 tane zincir ve yine 3 tane trabzan. İki tane zincir arada,
ilk boşluğumuzun içine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Geldik yine kenara. 2 zincir çektim kenara gelirken. Ne demiştim? Bir boş V şeklinde boşluk, bir de dolu kutucuk yapacağım. V şeklinde boşluğumuz var. 2 zincirden sonra üzerini 3 trabzanla dolduruyorum. Şimdi boş V şeklinde kutucuk, dolu kutucuk, üzerini boş V şeklinde kutucuk yapacağım kenarda. Ne yapıyordum? Onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüşü yaptım. 6 zincirle tekrar yine ilk boşluğun içine 3 seferde yukarı çıktım. Kenarlarda 3 seferde yukarı çıkıyorduk ki burası rahat ilerlesin diye, şu düz kısım rahat olsun diye, sıkıştırmasın. Ve sonra 2 tane zincirle aralardaki bütün boşlukları 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir, kaç boşluk çıkarsa aramızda göbeğe gelene kadar hep 3 trabzan 2 zincirle dolduruyorum. İki zincir çektim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, tekrar 2 zincir çektim. Kısmına geldim. Bu göbek kısmını klasik 3 trabzan, 3 zincir ve yine 3 trabzanla dolduruyorum. 1, 2, 3. Ve burayı, tüm boşlukları yine 3'er trabzan, aralara 1, 2 zincir. Geldim ve şimdi 2 zincirle devam ediyorum. Bakın şimdi boş kutucuk, dolu kutucuk ve bunun üzerine yine boş V kutucukla doldurmak zorundayım. 2 zincirden sonra son noktaya 3 seferde yukarı çıktığım bir trabzan. 1, 2, 3 zincir ve aynı boşluğun içine yine 3 seferde yukarı çıktığım bir trabzan yaptım. Bakın böyle, şurası omuzumuza, yani ense ve omuz kısmına denk gelecek olan kısımda hiç kasma yapmıyor buralarda üçlü trabzan ve aralara 3 zincir çektiğinizde. Şimdi boş V kutucuk var. Dönüyorum. Bunun üzerini dolu kutucuk yapmam gerekiyor. 3 zincirle yukarı çıkıyorum dolu kutucuklarda, bildiğiniz gibi bunu ilk trabzan kabul ediyorum. Ve ortayı sadece 2 trabzanla doldurup 2 zincir ve bakın şuraya atlamayın. Şurada bir boşluk var. Bu boşluğun içi 3 trabzanla dolacak. Bütün boşlukları 3 trabzan, aralar sadece 2 zincir. Ve orta boşluğa geldim. Yine 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Göbek kısmı hep aynı şekilde ilerliyor. Sonra yine aralara 3 trabzan, 2 zincir ve sona geldiğinizde 2 zinciri çektikten sonra şu boşluğu, V şeklindeki boşluğu 3 trabzanla dolduruyorsunuz. Bir sonraki sıraya 6 tane zincirle çıkıp üçlü trabzanla aynı boşluğa batıyorsunuz. Büyük görüntüde göstereceğim, tekrar anlatacağım anlamayanlar için. Büyük kısımda ortada hep bir göbek kısmında 3 trabzan, 3 zincirimiz var. Kenarlar bakın. Bir boşluk, üçlü trabzan, 3 trabzan, bir boşluk, 3 trabzan, bir boşluk, 3 trabzan şeklinde ilerlemiş burada. Az önce anlattığım gibi boş dolu, boş dolu şeklinde ilerlemiş. Aralarda hep 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir. Yani bunu böyle büyütene kadar, koskocaman bir parça olana kadar ilerleteceğiz.
ölçümüz ne olmalı? Yani şurası, şu ense, omuz kısmı kaç santime ulaştıktan sonra biz artık bitirmeliyiz? Evet, ben ördüm. Şimdi bu uzunluğumuz ne kadar olacak? Burada bizim ölçüm yapacağımız yer şurası. Yani şu bölge. Buranın uzunluğu bende 190 santime yakın oldu. Bakın şu uzunluk. Buradan bahsetmiyorum. Yatay uzunluğu en uçta 190 santim oldu. Small ve medium bedenler için 190 santim uygundur. Large ve X large için 210 santim olması gerekiyor burasının. Ama eğer boyunuz 1.65'in altındaysa X large ve large bedenlerde burası sadece 200 santim, yani 2 metre de olabilir. 2 metre 10 santim biraz daha uzun boylular için düşündüm. Şimdi önemli olan kısım burayı nasıl hırkaya çevireceğiz. Şöyle yapıyoruz. Bakın buradaki ucu alıyorum. Şöyle aşağıya birleştiriyorum. Bakın ortada şu göbek kısmı açıkta kalıyor. Diğer tarafa alıyorum. Burayı da birleştiriyorum. Kenarlarda bir işaretleme yaptım. Bu şekildeyken üzerinize giyiyorsunuz. Burası enseye denk geliyor. Kollar burası. Bakın burası kollar. Şu iki tarafı da karşılıklı çengelli iğneyle tutturuyorsunuz. Çengelli iğneyle tutturuyorsunuz. Yani kolunuzun hemen hemen şu kısmına denk geliyor burası. Şu kısmına denk geliyor. Buradaki genişliği giydikten sonra ölçüp ona uygun şekilde. Şimdi burada bir santim vermiyorum. Çünkü herkesin kol kalınlığı bedenine göre değişeceği için burada böyle kendi üzerime giydim. Bu etrafı dar olacak şekilde, yani böyle yapışacak şekilde şuraya kadar ya da şurada keseceğim. Burada da aynı şekilde çengelli iğneyle yine karşılıklı iki tarafı tutturdum. Aynı noktadan. Bakın böyle buradan kolum geçecek ve kolum şuraya denk gelecek. Şu şekilde göstereyim. Bunu böyle giydiğimde kolum şurada olacak. Bakın bol olmuş. Bunu daraltmam gerekiyor. Ölçü şu olacak. Ölçü burası olacak. Yani böyle dar olacak ölçüsü giydikten sonra üzerime. Ve buraya şöyle 2-3 santim kadar birleştirdikten sonra yuvarlak şeklinde öreceğim. Ya da dümdüz trabzan da yapabilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Aynı metodu burada da uyguluyorsunuz. İsterseniz uzun kol yapabilirsiniz. Ben azıcık öreceğim. İpim de az kaldı çünkü. Buraları hiç dikmeyeceğiz. Şurayı dikmeyeceğiz. Buralar boşta kalacak. Dikmiyoruz. Bu etrafı bitirdikten sonra size modeli göstereceğim üzerimde. Evet, kolları nasıl ördüğümü anlatacağım size. Burada önemli bir ipucu var. O da şu. Bakın, eğer doluyla başlıyorsa öreceğiniz yer, dolu kutucukla başlıyorsa, döndüğünüzde boş kutucukla bitmesi lazım ki sonrasında düzgün bir görüntü oluşsun. Bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu oluşabilmesi için. Birleştirmeyi yapacağım. Bakın, dolu kutucuğun başlangıcıyla boş kutucuğun bitişini birbirine denk getiriyorum. Buradan çengelli iğnemi de çıkardım. Çünkü böyle döneceğimiz için dolu ve boş yan yana olması lazım. O yüzden şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle yukarı çıktım. Çünkü doluyla başlıyorum. Dolunun üzerine bir kafes, yani boş kutucuk yapmam gerekiyor. Kendiliğinden bakın burada bir boş kutucuk oluşuyor üzerinde. Şöyle göstereyim. Boşlukların içine 3 tane trabzan, aralara 2 zincir çekerek normal metotla 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir bu yuvarlağın etrafında dönüyoruz ve bitişe doğru ilerliyoruz. 3 trabzan 2 zincir. Bakın böyle döndüm, geldim şu noktaya. Son artık şurayı dolduracağım. Kaç taneyle dolduracağım? 2 tane trabzan yapıyorum. Burada şuradaki 3. trabzanmış gibi düşüneceğim. Ve bu şekilde
birleştireceğim. Sonra boş kutucuğun içine geçiriyorum tığımı. 3 zincirle yukarı çıkıp 2 trabzan daha yaptığımda dolu kutucuk görüntüsü oluşuyor. 2 zincir ve boşluğa atlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir. Bundan sonra böyle bu şekilde etrafı dolanıyorum. Eğer bunu yapmak size zor geliyorsa, kutucuklar arasında şaşırırım diyorsanız, komple düz trabzan olarak da böyle trabzan trabzan ya da yarım trabzan şeklinde etrafı dolanabilirsiniz. Kaç sıra yapacaksınız? İsterseniz bileğinize kadar üzerinizde ölçerek, isterseniz şurada keserek, nasıl isterseniz uzunluğu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Birazdan bitmiş halini göstereceğim.